Arkadaşlar, dördüncü bölümle devam ediyoruz. Şimdi burası en zor bölümü. Bu orta kısmı öreceğiz. Sarı olan bölgeyi. Ama en zor bölümü diyebilirim. Örerken zorlanacağınız en zor bölüm. Önce şunları bir aşağı alalım. Örmeyi kolaylaştırmak için bunları bir aşağı alıyoruz. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi şöyle 1, 2, 3 bölüm var. Şu şekilde. İlk etapta ortadan başlayacağım ben. Şuradan başlayacağım. Evet. Gene bunu ne kadar? İşte 2 metreye yakın kestim. 2 metreye yakın kestim. Yine bunu arkadaşlar şöyle şuraya bir düğüm atacağım. Çok bir kalınlık vermesin diye hani deminki gibi yapmayacağım bunu. Burada dursun bu. Bir şekilde onu arkaya boncuğun içinden geçirmeye çalışacağım daha sonra yukarı vermek için. Bunu şöyle bağlayayım dursun. Evet. Şöylece. Şimdi burayı işte şuraya kadar öreceğim. Evet. Tabi gördüğünüz gibi gerçekten çok zor bunu örmek. Evet. İşte ben bunu böyle kucağımda örüyorum genelde. O nedenle o çivilerin de batmaması için kitap üstüne ya da dergi üstüne koyabiliyorum. Şöyle açabiliriz azıcık arasını diğerinin yardımıyla. Evet. Şöyle. Gene bunları bir şekilde itelim buraya. Şimdi çatal girmez. Tekrar şöyle alıyoruz. Evet. Tekrar şu noktaya kadar, şuraya kadar bunu uzatacağım. Evet. Gergin olsun. Tekrar. Bunu böyle açıyorum ki hani rahat gireyim diye. Şöyle, evet. Evet. Bir tane daha yaparsam. Evet. Şu. Yok. Biraz daha yapmam lazım. Tabi boncukları da kurtarmam gerekiyor. Çünkü sonra bunları alacağım. Şöyle. Evet. Dediğim gibi en zor bölümü. Şimdi buna geçebilirim. Bu ipe geçebilirim. Evet. Böyle. Burada üstten geldiğine göre alta gireceğim. Evet.
çekmeyelim. Çekmeyelim. Böyle aç. Arası böyle uzun kalabilir. Evet. Böyle böyle. Alttan. Şimdi bu üstten geldiğine göre, değil mi? Bunu bu şekilde gitmem gerekiyor. Çekmek yok. Bu şekilde duracak. Evet. Şimdi yine burada çekmek yok. Evet. Şu. Şu şekilde. Tekrar yapıyorum. Hocam araları geniş oluyor. Şu kısımlar geniş oluyor. Olsun arkadaşlar. Çekmeyin. Evet. Bunları unutmayın germeyi. Ki ben bile hani arada çekiyorum yani. Bunu nereye kadar öreceğim? Şu kısma kadar. Evet. Tekrar yapalım. Bunları bastıralım. Çekmeyeceğiz. Yerleştirelim. Evet. Tekrar belki siz buna daha kolay bir yol bulursunuz. Yorumlar bölümünde paylaşırsınız. Biz de öğrenmiş oluruz. Ben çünkü çok şey öğrendim sizlerden arkadaşlar. Kendim de çok öğrenmeye çalıştım. Bunlar hiçbir zaman bir yerde gösterilmedi. Kendimin uzun çabaları sonucunda öğrendi ki biz bunu 2006 yılından beri yapıyoruz arkadaşlarımızla. Evet. Şimdi burası bitti. Geldim yani o çizgiye. Düzelteyim bunu da. Bakın o çizgiye geldim neredeyse. Şimdi arkadaşlar buna geçeceğim. Ama benim burada yapmam gereken bir şey var. Buraya da bir ip bağlayacağım. Buraya da bir ip bağlayacağım ayrıca. Bu kısımları ayrı öreceğim. Sonra hep beraber birleştireceğiz. O nedenle bunu şimdilik burada bırakıyorum. Buralar önemli kısımlar. Evet. Şimdi şöyle
küçük bir bölge orası. Ayrı öreceğim yer. Onun için çok uzun takmıyorum ama çok da kısa tutmayacağım. Şimdi şunu alıyorum. Evet. Şu dedim, bu kısmı öreceğim önce. Buraya kadar getireceğim. Bu kısmı da alacağım. Buraya kadar getireceğim. Sonra tümünü birleştireceğim. Evet, şimdi buradan gene deminki işi yapıyoruz. Şuraya bunu bağlayacağız. Yine bir şekilde bunu bu boncuğun içinden ve yukarıya doğru çıkartmaya çalışacağım. En son şablonu bitirdikten sonra. Bunu da buraya bağlayalım böyle. Evet. Bu arada bu çivi de biraz çıkmış. Arada böyle taklamak gerekiyor. Evet. Şimdi o kısmı örüyorum. Aynı şekilde öreceğim. Buna yine şöyle bir destek yapalım. Şöyle dursun. Evet. Sonra buradan şunu arkaya at. Evet. Gördüğünüz gibi her seferinde gerginliği bozmamak için buradaki yukarıdaki çivileri bastırıyoruz. Çünkü biz her elimizi oynatışımızda o yukarı kalkıyor ipler. Evet. Bunu yine devam ediyorum. Evet. Bunu bu şekilde öreceğim. Buraya geleceğim. Bunu bu şekilde öreceğim. Şuradaki noktaya kadar hepsini getirmiş olacağım. Şimdi 3 bölümde bitti. Bunu yukarı alacağım ben. Şunu yukarı alacağım. Daha sonra yok ederim onu. Evet. Böyle yapıp şu şekilde şunun içinden şu şekilde bakın böyle yukarı alacağım. Tabii örgünün şeklini bozmamamız gerekiyor. Evet, bunun fazlasını kesebilirim. Şuradan. Ona bir pay bıraktım oraya. Daha sonra hani arkadan da temizlik yapacağız. Evet. Bunu da aynı şekilde alalım. Bunu da yukarı alacağım. Buradan
yukarı alıyorum. Evet. Bunu da fazlalığını şu kadar ayıralım. Tamam. Şimdi ortadan kaldığımız yerden komple bakın. Şimdi bunları bir itelim yukarı. Bu seviyede, bu da bu seviyede. Gideceğiz. Yine şunları bir şey yardımıyla şöyle arasını açalım. Evet. Bu üste geldi. Alta girecek. Üste. Tabii burada bir terslik olmamasına dikkat etmemiz lazım. Önemli bölümlerden biri bu. Bu. Evet. Şu şekilde. İkisi, evet. Şu bu. Hani alt üst olayına 2 tane alt olmamalı. Bir alt, bir üst. Evet, çekmiyoruz yine. Çekmiyoruz. Hemen bastırıyoruz bunlara. Evet. Şimdi öbür başa kadar gideceğim. Evet. Bakın. Böyle. Buraya gelince bir çekelim. Evet. Şöyle bir yardım alalım bundan. Evet. İtelim arkadaşlar mutlaka. Bunları yerleştirelim. Burası önemli demiştik. Kısım. Şimdi alt, bu üstse şuraya alta gireceğiz. Üst. Ama üste gelmesi gerekiyor. Şimdi üst. Üst. Burayı ayarlamamız lazım. Bu üst, bu alt olacak. Üst. Evet. İşte. Bastıralım. Evet. Bunu şu boncuğa kadar öreceğim. Tabi burayı da dikkat etmem lazım. Sonra bunun bir tanesini alacağım. Evet. Çekiyorum. Evet. Dikkat, bak hemen geliyor. Şimdi üst, alt. İşte burada bir şey olmuş yine. İkisi de üstten geldi. Evet. Böyle. Gördüğünüz gibi şurada üst. Yo, doğru. Doğru, pardon. Evet. Ha, şurada var bir hata, evet. Burada bir hata oluşuyor. Bu şekilde.
Dikkat etmem gerekiyor orada. Evet, boncuğa kadar bu şekilde, o kısma da dikkat ederek oraya geldiğimde şekil değiştireceğim. Evet, şu an itibariyle bir şey gözükmüyor. Birkaç sıra sonra, evet, hatta şu anda bunu alabilirim ama o almayabilirim. Sonra şuradan devam edebiliriz. Aynı şekilde. Çok sıkıntı değil. Evet. Bunu boncuğa kadar öreceğim. Şu boncuğu yerleştireceğim sonra. Yanlarını öreceğim bu şekilde. Ondan sonra alt tarafa geçeceğiz. Evet. Şimdi bunun iki çeşit yapabilirsiniz. Buraya geldikten sonra, yani şu boncuğu şu şekilde koymak için şöyle iki şekilde yapabilirsiniz. Burasını ayrı örüp, arkadaşlar, burasını ayrı örüp aşağıda birleştirebilirsiniz. Ama ben öyle yapmayacağım. Hani onu da yapabilirsiniz. Yani şuraya bir ip takıp burayı ayrı öreceğiz. Bu kısmı ayrı öreceğiz. En aşağıda birleştireceğiz şu kısımda. Ben öyle yapmayacağım. Şöyle bunu şu şekilde aşağı itiyorum. Bu ipi hiç görmeyeceğim. Nereye? Şuraya kadar. Aşağı kadar hatta. Ortayı, yani ipi boş bırakarak, örmeden geçerek şey yapacağım. Öreceğim. Yani bu ipi atlayacağım. Bakın şimdi şöyle geliyorum. Bu burada. Tabi burada bir terslik oluşuyor ama siz ona bakmayın. Hiç kafanıza takmayın ona. Şöyle koydum ben bunu. Ne yapacaktım? Buraya geldim ya. Bunu atlıyorum. Tamam mı? Bunu atlıyorum. Burada nasıl denk geliyorsa, burada altta olmam gerekiyor. Şu şeyde. Çok önemli bu. Şurada hani şaşırmayın diye. Bakın bunu atladım ben. Üst, alt. Bunu hiç karıştırmıyorsunuz. Bu yok. Yokmuş gibi farz ediyorsunuz. Üste geldi. Zaten buradaki çıkmış. Bu ipteki. Üste geldi. Buraya geldiğinizde de altta. Hiçbir sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Bakın. Evet. Bu ip yokmuş gibi davranıyoruz. Çekiyorum. Hani sıkı şey yok. Bunu tekrar bundan düzeltelim. Evet. Evet. Tekrar dönüyoruz. Bakın tekrar göstereceğim. Evet, şöyle çevireyim. Ben biraz zor örülüyor çünkü. Evet, geliyorum, bakın. 1 2, bu şekilde, bakın, üst alt aynı şekilde geliyorum, geldim. Bunu da örüyorum. Değil mi? Şimdi bu ipi görmediğim zaman normalde ne yapacağım? Zaten direkt alta girmiş olacağım. Bakın burada da alta giriyorum. Şu ipi görmüyorum. Bunun altına girdim. Zaten sırası da o. Şöyle. Şunu da öreyim. Böyle gidiyorum. Evet. Geldim. Bakın. Evet. Çok çekmiyoruz. Şu. Evet, hemen bastıralım şeyi. Gergin olsun hepsi. Şöyle. Bakın. Şimdi bu sonra ne olacak?
örgüler böyle altta kalacağı için bu mavi boncuğun dışarı çıkması da daha güzel duracak. Yani mavi boncuk burada. Altı komple sarıyla kaplanmış olacak. Evet arkadaşlar, ben bunu şuraya gelinceye kadar tabii öre öre bıraka bıraka gideceğim. Evet, devam ediyorum. Şimdi yerleştireceklerimizi yerine yerleştirelim. Örmeye devam etmek için. Gördüğünüz gibi altı örüldü. Bunu mesela şimdi iteceğim böyle. Hem renk olarak da hem altına kaçmaz, yani arası şurası boşluk olursa alta kaçıyor boncuk, bazen ters durabiliyor. Bence bu sistem çok güzel oldu. Şimdi şunları da yerine yerleştirelim. Şaşırıp bunların ipini örmemek için. Evet, bunlar buraya yerleşiyor. Şu da buraya yerleşecek arkadaşlar. Bunu da buraya yerleştireceğiz. Şimdi bunu da buraya yerleştireceğiz. Çünkü neden? Şunlara geçiyorum ben. Dikkat edelim ki bu aşağıda kalır ve siz şey yapamazsınız. Sonra tekrar sökmek zorunda kalırsınız. Yani onun için örmeden önce bir kontrollerimizi yapalım. Ondan sonra devam edelim örmeye. En son kontrolleri yapalım. Ondan sonra devam edelim. Şimdi bir de şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kısma. Daha gerçi bunun yuvarlağı da var şurada. Buraya kadar geldiğimde belki de bunu işte altta krem demiştik ya şu kısma. Şu bölüme krem demiştik. Onu da belki de burayı başlamak gerekebilir. Bu ipi unutmamak lazım. Şimdi yukarıda örmedik ama burada öreceğiz. Şimdi şu iki ipi dahil edeceğim örgüye. Şu iki ipi, evet. Oldukça gergin ya bunlar. Evet. Şöyle bu iki ipi dahil edeceğim. Burada da bunu dahil edeceğim. Belli bir süre, yani şuraya kadar zaten 1, 2, 3, 4 çiftler örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Evet, devam et. Şimdi örüyorum ben. Nasıl yaptığımı göstereyim. Bunun altı yine boş ama çok çekmeden. Dediğim gibi her seferinde bunları bastırıyoruz. Geldim buraya. Evet, şimdi bakın bu buradayız. Üstten geliyor şuraya. Üstten geliyor. Alta gireceğim bunun. Evet. Bunun altına gireceğim. Şöyle. Şimdi bu alt, bu üst değil mi? Şuradan yine yardım alalım. Şundan. Evet. Şuna bakın, bu üst olacak. Alt olacak. Evet. Geçiyorum. Yine bunu atlıyorum. Daha var çünkü ona. Evet. Buraya yardım alıyoruz bir şeylerden. Sonra şuradayım. Bakın bu şöyle, evet. Üst, şurası altta kaldı. Bu üst olacak. Bu alt olacak. Evet. Çekiyoruz. Şimdi şöyle. Evet. Hemen bunları yapalım. Gidelim. Evet. Şimdi yine dönüyoruz. Bir. Evet. Şu, bakın bu arayı yine atlıyorum. Altta kalıyor. Şöyle. Bu.
unutmayalım. Şunları yine. Hiç çekmeden arkadaşlar. Evet. Şimdi yani şuraya kadar öreceğim bunu ama buraya da dikkat edeceğim. Evet. Şöyle yine yardım alalım. Şöyle. Evet. Buralar işte dediğim gibi biraz zor bölgeler. Ama olmaz değil. Evet. Gergin. Şimdi evet. Bu şekilde şu sarı kısımları burayı böyle bir kısmını buraya öreceğim. Sonra geri dönüp buraya ip de bağlayabilirim tekrar. Burayı öreceğim. Önce böyle burayı öreceğim. Sonra burayı öreceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar sarıyla örme bölümü bitti. Şu şekilde. Diyorum ki ben en zor bölümlerini bitireyim. Sonra yeşil kalıyor zaten. Şuradaki iki yandaki boşluk kalıyor. Onları da yapacağım. Onları da şuradaki ördüğüm yeşille öreceğim. İkiye bölüp ipimi geri kalanını. Bu şekilde iplerimizi bağlayacağız. Bakın bunu bağladım. Evet, sonra bunların da iplerini ayarlayayım. Oraya 1,5 metre kadar ip yeter diye düşünüyorum. Şöyle. İlk etapta şurasını örmem gerekiyor. İkili. Sonra bunu alacağım ve hepsini birden alacağım. Evet. Buraya ipimizi hatta şuraya bağlıyoruz. Evet. Şöyle. Gene bunu böyle bağlayacağım. Sıkı. Evet. Şunu arkaya çekebilirim. Şimdi elime takılmasın. Daha sonra zaten yok edeceğim. Evet. Şu şekilde dursun. Bunu buradan öreceğim. Tamamı yeşil olacak bundan sonraki bölüm. Adım adım. Önce evet. Şimdi şu tabi dediğim gibi en zor kısımları buralar. Gene çok çekmeden arkadaşlar. Bir de boncuk olduğu için iplerin biraz da kasılma sebebi o. Şöyle elimizle hani o ilk zamanki gibi ilk gerdiğimiz ip şeklinde vermeye çalışıyorum arada ben. Şöyle tutuyorum tırnağımla gördüğünüz gibi. Şurada bakın şöyle tutuyorum. Hatta şöyle de yapabilirsiniz bir tığ yardımıyla. Hani biraz ilk etapta biraz böyle
Çünkü boncuk onu kastırıyor orada. Evet. Şöyle. Evet. Yine bunları yapalım arada. Evet. Bu şekilde. Şimdi bu böyle gelecek. Bunu da alt kremini de arkadaşlar çok az bir şekilde, yani bir iki kere sadece şu altı öreceğim. İkisini. Şunu böyle dursun. Açalım bunu. Şöyle. Evet. Şöyle. Bunu tutacağım böyle. Evet. Sonra böyle boncukları yerleştirmeyi unutmamamız gerekiyor. Evet. Elimle hem bunu böyle azıcık tutayım. Evet. Hem de hani sol elimle hem de iplerin kurtarılmasına yardımcı olayım. Evet. Bu şekilde. Bir kere daha gideyim. Bunu unutmayalım. Topunu da unutmayalım. Evet. Şu. Burada bakın artık geldim o seviyeye. Şimdi bütün boncukların düzgün bir şekilde yerinde olup olmadığını kontrol edelim. Evet. Şu anda şimdi örerek bunu bitireceğim ben. Daha sonra da yanlarını yeşille öreceğim. Ve kolyemiz bitmiş olacak. Bunları ördükten sonra tekrar beraber olacağız. Bu arada sizlere daha sonraki çalışmalarımızda yapacağımız ürünlerden birkaç tane örnek göstereceğim. Şimdi daha sonraki zamanlarda kilim kolyemizden sonra çalışacağım ürünleri göstereyim size. Evet, nazo örgüde işte birkaç sıra, yani 2 ve 2 üzeri katları nasıl yapacağız, nasıl kapatacağız, onları göstereceğim arkadaşlar. Bakın mesela bu beşli bir 5 sıra yan yana örülmüş nazo bileklik. Şöyle bakın, bunu göstereceğim. Aynı şekilde yüzüğünü göstereceğim. Yüzük. Sistem aynı sistem. Sadece bu biraz daha kalın. Bu da daha ince ve yüzüğü yaparken neler yapmamız gerekiyor? İşte yan çentikler, ondan sonra arka çentik, onları öğreneceğiz. Ya böylece taş kapamayı da öğrenmiş olacağız. Bu ortasındaki kristal taşı ve altının örülmesi, yüzük altı örülmesi. Ben biraz daha değişik bir sistemde örüyorum. Bayağı bir şey oluyor, sert oluyor burası. Ve dayanıyor, yani bayağı senelerce dayanabiliyor. Şöyle yüzüğümüz de bu. Evet. Ondan sonraki çalışmalarımız arkadaşlar.
Sizlerin takip ettiğim kadarıyla en çok zorlandığınız top örmeler. İşte böyle yuvarlak, hapishane işi örgüler. Biliyorsunuz hapishane işi Türklere ait bir iştir arkadaşlar. Bizim de bu işi kaptırmamamız lazım diğer yurt dışında hiç kimseye. O nedenle hapishane işlerini öğrenebiliriz. Hiçbir şey yok. Kolay. Ben size böyle bir topu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Bakın artırmalarından eksiltmelerine kadar düzgün bir şekilde hiçbir boncuk dışarıya fırlamış olmadan böyle nasıl yapılıyor onları göstereceğim. Ve biliyorsunuz hazır şablonlar var yine. Evet, bunları da yine tabii yabancılar yapmışlar, paylaşmışlar. Bu şablon nasıl okunur, nasıl dizilir, nasıl örülür onları göstereceğim. Bazılarının yanında biliyorsunuz yazıyor işte şu boncuktan bu kadar, bu boncuktan bu kadar. Bunu nasıl dizeceksiniz? Yazmayan bir şablonu örneğin bunu nasıl şey yapacaksınız? Boncuklayacaksınız. Sıralanışı nasıl? Onları göstereceğim. Mesela bunda da böyle bir şablonumuz var. Bunu ve mesela ne kadar büyüklükte bir boncuk kullanmanız gerekiyor. Onları size anlatacağım daha sonraki bölümlerde. Onun arkasından çok meşakkatli bir iş olan yine ve bayağı yapmakta zorlanılan bir iş daha var. O da yılan başı örme. Bu da aynı kilim dokuma kolye gibi gerçekten çok uzun bir işi olan ama yani yapılabilir, yaptıkça da zevk alınan bir iş. Bunun yapımını da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ama o bayağı bir sonra. Önce bunları tamamlayalım. Aklınızda olsun. Yılan başı yapımını sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bunlarla ilgili yaptığım kolyeleri beni takip edenler zaten biliyordur. Onları da daha sonra sırası geldiğinde sizlere buradan göstereceğim. Evet, 5. bölümde görüşmek üzere.